Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Yine bir dersimizde sizlerle inşallah beraberiz. Rabbimizin Es-Selam ismiyle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamış bulunuyoruz inşallah. Kalbinize selam olsun, evinize, hanenize, sevdiklerinize selam olsun. Gecenize nur, gündüzünüze huzur, hayatınıza ilahi sır ve hikmet aksın inşallah. Hasta kardeşlerime de Allah acil şifalar versin. Dertli kardeşlerimin de dertlerine en yakın zamanda derman olsun inşallah. Evet sevgili dostlarım, bugün aslında 4. beyti yayınlamıştım ama 10-15 dakika önce geri çekmek zorunda kaldım. Çünkü 4. beyit diye aslında 2. beyti yayınlamışım. 4. beyitte videosunu çekmeme rağmen yanlışlıkla 2. beyit diye 4. beyti silmişim ve videoyu yüklerken de bu şekilde yüklenmiş. Kendim de dinlerken dersimi o esnada farkına vardım. Bundan dolayı sizlerden de özür dilerim ve yeniden çekmek zorunda kaldım. Aslında 4. beyti çektiğim gün inanılmaz bir baş ağrısı yaşıyordum. Bunda da vardır bir hikmet diyorum. Yeniden anlatmak gerekiyormuş demek ki. Rabbim böyle dilemiş. Evet kardeşlerim. 4. beyti başlayacak olursak Seeltüke bil ismil muazzemi kadruhu ve yessir umuri ya ilahi bisalmehet. Türkçe anlam olarak kadri yüce olan ismi azamınla senden istiyorum. Ey Allah'ım, işlerimi salmehet sırrıyla kolaylaştır. Yani buradaki beytin anlamı bu. Burada geçen salmehet kelimesi Celcülütiye'nin esrarlı ve sırlı kelimelerinden olup ilahi sırların ve esmaların özel tasarrufuna sahip isimlerdendir. Yani ey Allah'ım yüce değerine binaen ismi azamınla diyor senden istiyorum, işlerimi salmehet sırrıyla kolaylaştır. Evet, salmehet kelimesinin anlam derinliği nedir? Bunu etimolojik ve lügat olarak incelediğimizde öncelikli olarak salmehet kelimesi Arap dilinde bilinen klasik bir kelime değildir kardeşlerim. Bu tür kelimeler ledünni dil diye adlandırılan, yani zahiri Arapça kökeni olmayan ama manevi lisanlarda geçen ifadelerdendir. Bu tıpkı hurufi mukatta dediğimiz harfler gibi, yani hurufi sırlar kategorisinde yer alır. Tasavvufi ve batini olarak değerlendirecek olursak bu kelimeyi anlam itibariyle şu kelimelerle ilişkili durumdadır. Selamet kökünden gelen bir enerji, güven, emniyet, zararsızlık hali anlamına gelir. Veya işlerin açılması, düğümlerin çözülmesi, ruhun genişlemesi, ilahi feyzin aktığı özel bir frekans ismi. Evet kardeşlerim, bu bağlamda salmehet sırrı Allah'ın kul üzerindeki selamet, yani lütuf ve kolaylaştırma enerjisiyle tecelli etmesi demektir. Havasi açıdan veya ledünni açıdan kullanım olarak baktığımızda salmehet havas ilmi uygulamalarında genellikle engellerin kaldırılması, açılmaz gibi duran kapıların açılması, işlerin kolaylıkla ilerlemesi için zikredilen bir isimdir. Bazı sırlı dualarda şöyle geçer: bir sırrı salmehet yefükkül ukad, yani salmehet sırrıyla düğümler çözülür.
Bu tarz ifadeler gerçek ismi azamın bir cüzü olan sır kelimelerle kişinin Allah'a olan teslimiyetini ifade ettiği dualardır. Aslında salmehet selam, yani selamete çıkma anlamında da düşünülebilir. Cümleye gömülü derin anlamını düşünecek olursak, kadri yüce olan ismi azamınla senden istiyorum. Ey Allah'ım, işlerimi ismi azamın sırrıyla kolaylaştır. Veya beyitte geçen salmehet sırrıyla. Artık anladığımız kadarını ben sizlere anlatmaya çalışıyorum. Buradaki benim anladığım şey, ey Rabbim, zatına ait yüce ve kapsayıcı isminle, yani ismi azamla sana yöneliyorum. Sana ulaşma yolundaki engelleri, içsel ve dışsal sıkıntıları salmehet adını taşıyan ilahi selamet sırrınla kolaylaştır. Yani hayrın yollarını bana açık kıl, kapalı kapıları aç, karmaşayı düzene koy, düğümleri çöz. Amin. Bu şekilde tefekkür edeceğiz bu beyti. Uygulama ve zikir olarak açılımı açısından baktığımızda, Allah'ım selam ismin ve selmehet sırrınla bana hayır kapılarını aç diye bu şekilde bir dua olarak kullanılabilir. Bu özellikle zor bir işe başlarken, ruhsal daralma anında, kaderin akışında tıkanıklık hissedildiğinde uygulanabilir kardeşlerim. Evet, salmehet manevi alemde Allah'ın lütfunun anahtar sıfatlarından biri olarak düşünülebilir, kabul edilebilir. Çünkü selamet, selam isminden geliyor. Selam esma sıfatından. Kimi sufiler bu tür kelimelere esma-i ledünni derken havas ehli sırrı isimler demiş veya miftah-ı gayb derler. Yani salmehet manevi alemde Allah'ın lütfunun anahtar sıfatlarından biri olarak düşünebiliriz bunu. Kimi sufiler bu tür kelimeleri dediğim gibi esma-i ledünni derken havas ehli de sırrı isimler veya miftah-ı gayb, gayb anahtarı gibi, bilinmeyenin anahtarı gibi bir kelime kullanmışlar. Evet sevgili kardeşlerim, salmehet nerede geçer veya hangi kaynaklarda bulunur? Birinci olarak tasavvufi, yani literatür ve şifahi geleneğine baktığımızda salmehet kelimesi tasavvufun klasik metinlerinde, yani Mesnevi, ondan sonra Fütuhatül Mekkiye, El-Hikem ve benzeri eserlerde doğrudan geçmez. Fakat ledün ilmiyle meşgul olan batini tasavvuf yollarında, özellikle de halkadan halka geçen zikirlerde, dualar içinde geçen sır ifadeler olarak yer bulur kardeşlerim. Bu tür kelimeler daha çok sözlü gelenekte mürşit mürit arasında sır kelime veya remzi dua olarak aktarılır. Yine havas literatüründen baktığımızda salmehet gibi kelimeler genellikle Cercülütiye Kasidesi'nin bazı şerhlerinde, özellikle Rufai, Kaddesallahu sırrahı, Halveti ve Bedevi geleneklerinde, yine Mecmuatül Ahsab gibi büyük dua mecmuasındaki bazı derlemelerde, Ahmet bin Ali el-Buni'nin kitaplarında, özellikle Şemsül Marif el-Kübra kitabında doğrudan değil ama benzer sır ifadeleri ile geçmektedir. Yine Yusuf el-Hemedani Silsile-i Zeheb mecmualarında şifai olarak geçmiştir kardeşlerim. Bu kelimeler çoğu zaman zikirlerde sır kelime olarak korunduğu için açık anlamlı olarak kullanılmaz. Sadece özel icazetle öğretilir. Peki salmehet kelimesi hangi dile ait? Arapça mı? Bakalım. Arapça mı? Hayır. Klasik Arapçanın sözlüklerinde, yani Lisanül Arap,
taç, el-mü'cemül vasit ve benzeri Arapça kaynaklarda salmehet kelimesi geçmez. Ancak Arapçanın kutsal formüllerle yoğrulmuş havasi literatüründe bu tarz sırlı sesler olarak kabul edilir. Peki İbranice mi? Baktığımızda salmehet kelimesi İbranice kökenli de değil. Ancak İbranice'deki selam yani şelome veya mehet gibi köklerle fonetik bir benzerlik taşır. İbranice'de sahalom yani eşittir barış yani selamet anlamına gelir. Mehat veya mahat eşittir bastırmak, dizginlemek anlamına gelir kelimece. Bu bağlamda salmehet dediğimizde bu iki kavramın birleşimi gibi düşünülebilir. Selametin inişi, fırtınanın bastırılması yani güçlüğün giderilmesi. Havas lisanıyla baktığımızda bu havasi bir dil mi? Evet. Salmehet havas ehline göre remzi yani sırrı bir kelimedir. Dil bilgisel değil, enerjetik yani tecelli merkezli bir kelimedir. Bizzat melekut alemine hitap eden ses dizileri hurufu mukatta gibi şeklinde değerlendirebiliriz bunu. Peki salmehet kelimesinin içsel tefekkürü anlamını düşünecek olursak buradaki tahlilimiz ne olmalı? Sal, barış, selamet, sükun. Ehet veya mehet, bilinmez sır, fırtınayı durduran, işi kolaylaştıran kudret. Böylelikle salmehet eşittir ilahi selametle işlerin kolaylıkla hallolması anlamına gelir. Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz tarafından nazmedilen bu Celcültiye kasesinin zaten sırlı olmasının sebebi de buradan geliyor. Çünkü bir takım kelimelerin içerisine adeta şifrelenmiş. En doğrusunu Allah bilir. Bunlar sadece benim şahsi araştırmalarım veya bir takım uzun süre bu beyitler üzerinde düşüncelerim üzerinden sizlere aktardığım bilgiler kardeşlerim. Dediğim gibi en doğrusunu Rabbim bilir. Rabbim bize zahir anlamdan değil batini anlamdan inşallah kapıları açsın ki bizler de bu duanın, bu münacatının değerini bilerek okuyalım inşallah. Evet, bu anlam sözlük kökeniyle değil, zikir ve tefekkür sonucu kalpte doğan ledünni idrak ile anlaşılabilir. Evet, bir de ilimle tasdik edecek olursak bu kelimeyi, Üstad Hazretleri'nin yaklaşımında Üstad Hazretleri hurufu mukattaat için şöyle der. Bu da hurufu mukatta sırlı, remzi harfler olduğu için buradan yola çıkarak düşünecek olursak bunlar bir sır lisanıdır diyor Üstad. Her harf bir kutsi enerji taşır. Hakikatleri sarahatten çok daha latif ifade eder. Aynı şekilde salmehet gibi kelimeler de batini aleme hitap eden adeta meleki parolalar gibidir. Zikredildikçe manası açılır, akılla değil kalple çözülür. Şimdi sonuç olarak kelime hangi dile ait dediğimizde havasi ve ledünni lisan yani klasik Arapça veya İbranice değil. Nerede geçer? Celcültiye ve Mecmuatül Ahsab gibi ve şifai olarak ehli tasavvufta geçen bir kelime. Anlamına gelecek olursak ilahi selamet enerjisiyle işlerin çözülmesi, fırtınaların sükunete ermesi demek. Peki bunu niçin okuruz? Dua ve zikirde engellerin kalkması, zorlukların ilahi kolaylığa dönüşmesi niyetiyle okunuyor inşallah. Risale-i Nur açısından baktığımızda bu beyte İsmi Azam'ın kapısını çalmak. Üstad Hazretleri diyor ki
Esma-i Hüsna içinde öyle bir isim var ki o isimle edilen dua reddolunmaz. İşte o ismi azamdır. Risale-i Nur'un şerhinde ismi azam Allah'ın zati tecellisinin en kemal noktasıdır. Bu beyitte dua eden kul en yüce ismi şefaatçi kılarak hayatının düğümlenmiş yerlerine ilahi kolaylık talep eder. Zaten bu beyitte de ismi azamın hürmetine diyor. Evet, başta. İsmi azamla Allah'tan istemek, bütün mevcudat adına istemektir. Bu yalnızca bir kişisel talep değil, bütün varlıkla birlikte Allah'a yönelme halidir. İbn Arabi Kaddesallahu sırrına göre baktığımızda salmehet ve kudret-i mutlaka, yani İbn Arabi'ye göre bazı sırlar lafızdan öte bir haldir diyor. Salmehet gibi esrarlı ifadeler Hakk'ın gaybi tasarruflarının simgesidir. Fütuhat-ı Mekke'de şöyle geçer: ilahi isimlerin bazıları tecellileriyle kulun halinde açılır. Onları dile getiren esasında kendindeki kilitleri çözmüş olur. Burada salmehet düğümleri çözen, engelleri eriten, kapalı kapıları açan ilahi kudretin sır adıdır. Bu duanın sonunda gelen yessir umuri, işlerimi kolaylaştır ifadesi aslında kulun kendi nefsinden, takatinden öteye geçip Allah'ın saf kudretine iltica etmesidir. Yani Allah'a tevekkül etmesidir. Acziyetini bilip acziyetinden dolayı yalnızca ve yalnız yardımın Allah'tan geldiğini bilerek onun kudretine iltica etmesidir. Tasavvufi ve ledünni olarak baktığımızda, yani batini tevil ve irfani açılım olarak düşündüğümüzde bu beyit Allah'ın en büyük ve yüce ismi olan ismi azama vurgu yapar. İsmi azam tüm esma ve sıfatların ötesinde en etkili ve kudretli ilahi tecellilerin kapısıdır. Kul bu ismin sırrıyla Allah'ın katına yaklaşarak tüm işlerinde kolaylık ve başarı talep eder. Salmehet ifadesi ilahi kudretin ve himmetin özel ve sırlarla dolu bir boyutunu temsil eder. Bu sırlı isimle dua eden kulun dünya ve ahiret meselelerinde düğümleri çözülür, manevi ve maddi tüm zorluklar kolaylığa dönüşür. Kalbi bu isimle zikreden kişi ilahi desteğin ve himmetin açık işaretlerini kalbinde hisseder ve haktan başka her şeyden özgürleşir. Peki teslimiyetin sırrı ve buradaki manevi kolaylık nedir? Tasavvufi bakışla baktığımız zaman zorluklar nefsin perdeleriyle oluşur. Yani nefis perdeleri gözünüz önüne çektiğinde işte o zaman zorluk olarak görürsünüz. Kolaylık ise teslimiyetle açılır. Kime teslimiyet? Allah'a teslimiyet. Bu beyit tevhidi bir şuurla Allah'a sığınmayı, esbaba yani sebeplere takılmadan haktan kolaylık istemeyi öğretiyor. Nakşibendi geleneğinde buna tevhid denir. Ya Rabbi, işimi sana bırakıyorum, ismi azamınla işlerimi kolaylaştır. Evet kardeşlerim, bu beytin virdi, zikri, hangi niyetle okunuşu konusunda bilgi verecek olursak, maddi ve manevi bir işte zorluk yaşıyorsan, özellikle sabah namazından sonra veya gece yarısından sonra bu beyti 41 defa okursanız engeller kalkar, işler kolaylaşır Allah'ın izniyle. Bunlar havas uygulamasıdır. Yani Celcülite'nin tamamını okuyun. Ama belli hususlara ait okunacak olduğunda beyitler ayrı ayrı okunabiliyor. Önemli bir dileğin gerçekleşmesi veya ciddi bir sıkıntının yine ortadan kalkması için Perşembe gecesi veya Cuma seherinde
111 defa okunması yine tavsiye edilmiş. Hayatının genelinde eğer kolaylık ve rahatlama istiyorsan, özellikle maddi manevi hayır kapılarının açılması için inşallah her gün sabah akşam 7 defa düzenli olarak ve ismi azamın hürmetine, yani ismi yüce, kadri yüce olanın hürmetine tefekkürüyle bu beyit zikredilebilir. Evet kardeşlerim, gelelim beyitin genel olarak yorumlanmasına, günümüz manevi iklimindeki yansımasına bakalım. Aslında ikişer üçer beyit olarak anlatmak istiyorum ama gerçekten ince detayına kadar bir takım bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bir daha insan hali ne zaman vakit olur, ne zaman paylaşılır bilemiyorum. O yüzden dolayı mümkün mertebe beyit beyit gidiyorum. Tabi beyitin özelliğine, inceliğine göre de veya anladığımız noktada ne kadar anladığımızı ifade etme açısından uzunluğu veya kısalığı değişebiliyor. Evet, yaşadığımız dönemin karmaşık ve stres dolu atmosferinde insanlar maddi ve manevi birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Manevi destek, huzur ve kolaylık ihtiyacı belki tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önem kazanmış durumda. İşte kardeşlerim, bu beyit bize doğrudan doğruya ismi azamın sırlı kapılarını açıyor ve iç dünyamızın sükûna ermesini sağlıyor. Kalplerimizin ağır yükleri ancak böyle kuvvetli bir manevi anahtarla çözülebilir Allah'ın izniyle. Günümüz insanının hayatın zor ve karmaşık şartları altında ezilmemek için bu tür özel dualarla kendini güçlendirmesi ve ilahi yardımı üzerine çekmesi gerekmektedir. Bu beyit kalbimize yüklenen ağırlıklardan kurtulmak için manevi bir şifa ve kurtuluş reçetesidir. Yine günümüzde insanlar koşuşturma, stres ve içsel düğümlerle boğuşuyor. Bu beyit bize hakkaniyetle dua etmeyi, sebeplere yani esbaba esir olmadan yalnızca ve yalnız Allah'ın kudretine iltica etmeyi öğretiyor. Zahiren çıkmazda olan nice mesele ismi azamın sırrına dayanarak çözülebilir. Modern insanın dış sebeplere saplanıp kalmaması için bu tür dualara, teslimiyete ve manevi kolaylıklara daha çok ihtiyacı var kardeşlerim. Evet, bu beyit bizler için bir hatırlatmadır. Sen yapamazsın ama o kolaylaştırır. Yeter ki ismiyle kapısını çal. Evet, her zorluğun bir kolaylığı vardır kardeşlerim. Ama o kolaylık ismi azamın sırrında saklıdır. Bu beyit o sırrı bize fısıldıyor. Vesselam. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.